Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, muhteşem bir börekle yine sizlerleyim. Çıtır çıtır enfes bir börek, kat kat. Evet, buyurun bu muhteşem böreğimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Hamurumuz için suyumuzu alıyoruz. Evet, 1,5 su bardağı suyumu aldım. 1 çorba kaşığı sıvı yağ dahil ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuzumu dahil ettim. Unumu dahil ediyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurum gördüğünüz gibi çok aşırı sert de değil, çok aşırı yumuşak da değil. Şöyle ele de çok fazla yapışmayan, yani hiç yapışmayan, gördüğünüz gibi güzel bir hamur oldu. 4 su bardağı un kullandım. 20 dakika dinlendireceğiz böyle. Hamurum 20 dakika bekledi. Tezgahıma bir miktar un aldım. Hamurumu üzerine aldım. Şimdi bezeleri ayırıyorum. Ayırdığımız bezeler irili ufaklı olabilir. Onları eşleştireceğiz. Evet, bezelerimizi oluşturuyoruz. Evet, bezelerimi hazırladım. Altına bir miktar unu değdiriyorum ya da şöyle un serpiyorum. Her iki şekilde de olur. Kenara alıp üzerini kapatıp bir 15-20 dakikada böyle bekleteceğim. 15 dakika ya da 20 dakika bekleyebilirsiniz. Ben 20 dakika bekledim. Şimdi bir tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Tabii ki un kullanıyorum bu aşamada. Evet. Büyük tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Evet, kenara alıyorum bu şekilde. Fazla unlarını aldırıyorum. Tekrar diğer bezemi de aynı şekilde açıyorum. Bezelerimizin tamamını açtık. Şimdi tabağımızın tabanını yağlıyoruz. Sıvı yağla. Bir tanesini açtım hamurun. Bir tanesini tabağıma koydum. Hiç boşluk kalmayacak şekilde yağlıyorum. Tamamıyla sıvı yağ kullanıyorum.
Evet, tamamını böyle yağladık. Şimdi üzerini kapatacağız. Yarım saat dolapta bekleyeceğiz. Evet, şimdi dolaba kaldıracağım. Normal buzdolabının normal bölümüne koyacağım. Yarım saat bekleyeceğim. Evet, hamurumuz dolapta beklerken biz malzemelerimizi hazırlayalım. Bir tane soğanımızı doğradık. 2 çorba kaşığı zeytinyağı kattık. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir miktar kavuracağız. Evet, yeterince kavurdum. Şimdi hemen ocaktan alıp başka bir tabağa bırakacağım. Bir an önce soğuması gerekiyor. Evet, iç malzemeyi hazırlarken bir bağ ıspanağımı kullanıyorum. Sadece yapraklarını küçük küçük doğradım. Şöyle 50 gram kadar da beyaz peynirim var. Onu karıştırıyorum iyice. Evet, iyice karıştırdım. Evet, işleme başlarken öncelikle tezgahımı bir miktar yağlıyorum. Evet, dolaptan çıkardım ve ilk hamurumdan açmaya başlıyorum. Şöyle şu şekilde orta kısmını inceltebiliriz. Bu bize kolaylık sağlar. Ve üzerine de bir miktar yağ döküp açmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel. Kendiliğinden dokunduğunuz an açılıyor. Rahat rahat istediğiniz böreği yapabiliyorsunuz bununla. Üzerine çok az şöyle tekrar bir miktar yağ seriyorum ve şöyle katlıyorum hemen. Diğer tarafı da bunun üzerine getiriyorum. Şöyle güzelce kare modunu verdik. Evet, bu şekilde kare modunu verdik. Hemen şöyle şu mesafede ortayı bulmaya çalışıyoruz. Milim farkı çok önemli değil. Bakın şöyle bir kestik. Evet. Şurası kapalı kalıyor. Hemen hazırladığım
ıspanaklı iç harcımdan bir çorba kaşığı koyuyorum. Şöyle katladım. Soğanımı da diğer tarafa koydum. Evet, işlem bu. Şimdi tepsime götürüyorum. Evet, tamamını hazırladım. 8 tane oldu. Üzerini kapatıp 20 dakika böyle bekleteceğim. Evet, yarım saat beklettik. Şimdi fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğiz. Evet, çıktı fırından böreğimiz. Gördüğünüz gibi alt üstü şahane pişti. Bu arada şunu da belirteyim. Pişirmeden bu böreği derin dondurucuda haftalarca, aylarca tutabilirsiniz. Pişirmeden önce 15 dakika önce çıkarıp üzerine yağlayıp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirdiğinizde yeni hazırlanmış börek gibi oluyor. Evet, şöyle çıtırtısını duyun. Görüyorsunuz, pul pul dökülüyor. Evet, kat kat olan güzel böreğimizi yapacak, yiyecek olanlara sağlıklı, afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.